Sen gel. Bana mı diyor? Sen. İşte aslında atletik olan fakat kendini salı... Nerede o? Çek karnını. Omuzlar dik. Çene yukarıda. Göğsünü şişir. Gözler ileride. Bakın maşallah aslan gibi. Hababam Sınıfı serisinde Şener Şen'in canlandırdığı beden eğitimi öğretmeni Badi Ekrem'in kırmızı eşofmanı son zamanlarda fenomen hale gelir. Ferdi Eğilmez'in sevgili kardeşim Cem Yılmaz'a hediye ettim açıklaması karşısında gözlerin çevrildiği Cem Yılmaz'ın bende değil demesinden sonra eşofmanın kimde olduğu soruları sosyal medyada gündem olur. Peki o en ünlü eşofman kimde ve nerede? Tüm bu tartışmalar Badi Ekrem'le ilgili bir gerçeği daha ortaya çıkarır. Bu karakteri Şener Şen'le sevmiştik. Efsane oyunculuğuyla kalplerimizde yer edindi. Ancak Badi Ekrem'i aslında başka birisi oynayacakmış ilk başta. Ancak ortaya çıkan sorun sonrası rol Şener Şen'in canlandıracağı bir rol haline gelir. Siz koşmuyor, sürünüyorsunuz. Çünkü çelik gibi bir vücudunuz yok. Sen şişko gel buraya. Ben mi hocam? Evet sen. Yorulmuşsun çocuğum. Yorulursun tabii. Ne bu? Mide hocam. Mide değil işkembe. Ama ben hepsini eriteceğim. Tığ gibi olacaksınız. Zeki Alasya aslında Badi Ekrem'i canlandıracakmış. Evet, yanlış duymadınız. Badi Ekrem'i aslında Zeki Alasya oynayacakmış. Hatta Tatlı Dillim filminde oynadığı basketbol koçu da çok beğenilmiş. Ancak Zeki Alasya yapım şirketiyle yollarını ayırınca kadrodan çıkarılmış. Ayrıca Kül Yutmaz karakterini de Metin Akpınar oynayacakmış. Ancak aynı sorun orada da olunca kadroda yer alamamış Metin Akpınar. Dikkat! 1, 2, 1, 2, dikkat edin! Gelin ulan buraya! Düzeltin beni! Günümüzde teknoloji çağı ne kadar değişirse değişsin, eski filmler sadece o dönemi bilenleri değil, genç kuşağı da etkilemeye başlar. O dönem çekilen filmlerin samimiyeti, sıcaklığı bugün bile herkesçe hissedilmektedir. Hal böyle olunca sosyal medyanın etkisiyle Yeşilçam varlığını sürdürdüğü 1960-1980 yılları arasından sonra yeniden konuşulmaya ve kıymeti bilinmeye başlar. O dönemin filmleri ve oyuncuları fenomen hale gelir. Öyle ki o dönemdeki bazı sahnelerin nasıl çekildiği araştırılmaya başlanır. Filmlerin çekildiği mekanlar merak edilir. Bazı aksesuarlar ve kostümler en çok merak edilenler arasına girer. Cüneyt Arkın'ın Savaş filminde giydiği kostümler, Ahtapot sahnesinin nasıl çekildiği, Tarkan'da kurt sahnesi gibi Yeşilçam'a dair pek çok şey merak edilir. Hababam Sınıfı karakterlerinden Damat Ferit'in mavi kazağı, İnek Şaban'ın beden eğitimi dersinde giydiği beyaz şortu ve çizgili tişörtü, Mahmut Hoca'nın haki kahverengi takımı ve Hafize Ana'nın mavi önlüğü gibi. Ve elbette son dönemlerde fenomen olan Badi Ekrem'in eşofmanı. O dönem Yeşilçam'da kostüm bölümü ve tasarımı çok oturmamıştır. Yapımcılar sadece asker, polis, bekçi, hemşire, doktor gibi mesleki kıyafetleri temin eder. Günlük kıyafetleri ise oyuncular ya evlerindeki gardıroptan seçer ya da diktirirler. Oyuncular çekimlerin bitiminden sonra o kıyafetleri günlük yaşamlarında da giydiği için eskidiği zaman ya atarlar ya da eskiciye verirler. Hal böyle olunca da filmlerde giyilen kıyafetleri saklama alışkanlığı oluşmaz. Çok az sayıdaki oyuncularda saklama alışkanlığı vardır. O oyunculardan Kemal Sunal'ın filmlerde giydiği bazı kıyafetler zaman zaman açılan sergilerde yer almaktadır. Büyüklerimiz nasıl? Vallahi gayret çok iyidir. Havalar çok güzel. Bizim işler de iyidir. İşte canım, ortalığı sil süpür temizle yani. Ne kadar şakacı değil mi? Lütfü yavrum, Efendim paşam, baban nasıl? saatinize duacı. Bir süre önce Ertem İlmez'in Hababam Sınıfında Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem'in kırmızı eşofmanı sosyal medyada gündem yaratır. Ertem İlmez'in oğlu Ferdi İlmez sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yapar. Arkadaşlar lütfen artık bundan sonra Badi Ekrem'in eşofmanı sende mi diye sormayın. Sevgili kardeşim Cem Yılmaz'a hediye ettim. Alt, üst, düdük takımı ne varsa hepsi kendisinde.
İşin ilginç yanı Cem Yılmaz'ın kırmızı bir eşofmanı olması, Ferdi Eğilmez'in açıklaması ve kırmızı bir eşofmana sahip olması nedeniyle Badi Ekrem'in eşofmanının Cem Yılmaz'da olduğu düşünülür. Cem Yılmaz bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Badi Ekrem'in eşofmanı bende değil. Badi Ekrem'in eşofmanının olduğu karakter benim yazdığım filmde. O filmde Ejder abi'de. Ejder abi diye biri yok. O Özkan abi. Ben misal başka bir gezegene de gitmedim der. Zaten eşofman Cem Yılmaz'da olması mümkün değildir. Olsa bile Yeşilçam'ın kıymetini bilen, o dönemde oynamış oyunculara ve yönetmenlere çok büyük saygısı olan biri olarak 45 yıllık bir kıyafetin değerini mutlaka bilir. At şuraya bir yumruk. Aman hocam, at! Ama hocaya el kalkmaz ki. Yavrum korkma, bir şey olmaz. Çelik gibidir. Vur sen, vur. Hıp. Hıp. Hadi at. Vuralım bakalım. Peki eşofman Cem Yılmaz'da değilken Ferdi Eğilmez neden eşofmanın Cem Yılmaz'da olduğunu söyler? Bu olay üzerine gazeteciler gerçekleri öğrenmek için Ferdi Eğilmez'i ararlar. Eğilmez yıllardır maruz kaldığı eşofmanın nerede olduğu ile ilgili sorulardan çok bıkmıştır. Cem Yılmaz 2014 yapımı Pek Yakında da Badi Ekrem'in eşofmanına sevgi dolu bir gönderme yapmak ister. Bunun için de Ferdi Eğilmez'den izin ister. Eğilmez'in izin vermesiyle filmde eşofmandan söz edilir. Ferdi Eğilmez o izin isteme diyaloğunu hatırlayarak sosyal medya hesabı üzerinden yine bolca eşofman nerede sorusuna maruz kaldığı günlerin birinde eşofmanı Cem Yılmaz'a verdiği yönünde bir espri yapar. Ne var ki bunun bir espri olduğu anlaşılmayınca eşofmanın Cem Yılmaz'da olduğu sanılır. Sonuç olarak eşofman Cem Yılmaz'da da değildir, Ferdi Eğilmez'de de. Aslında hiç kimsede değildir. Eşofman yok, akıbeti ise bilinmiyor. Tabii bu olay bize şunu göstermektedir. Yeşilçam sinemasından günümüz yeni dönem sinemasına kadar birçok şeyin sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde yapıldığıdır. Özellikle Yeşilçam sinemasında ne doğru düzgün bir arşivleme ne de kayıtlama söz konusudur. Bugün müzeye dönüştürülebilecek olan o kadar çok şey var ki oysa o dönemde sergilerde gösterilmesi gereken birçok kostüm ve film aksesuarından yoksunuz maalesef. Yeşilçam sinemasında oynayan birçok oyuncunun yoklukla boğuşması ve dramını anlatmaya çalışıyoruz. Bu da gösteriyor ki hem sinema çalışanları için bir güvence söz konusu değildir, hem de filmlerin sanat değerini oluşturan öğeler için bir güvence yoktur. Umarız o dönemden kalan mekanların, aksesuarların ve kıyafetlerin kıymeti bilinir de arşivlenip güvence altına alınır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.